Merhaba sevgili takipçilerim. Bu videomda papatya kolye yapacağız. Klipsli olanından. Bir önceki videomda böyle ilikli bileklik yapmıştık. Bu şekilde bilek ölçüsü belirli ise kolayca takıp çıkarabilinen bileklik yapmıştık. Bir önceki videomda bu çiçek bahçesi bilekliğimin tarifini bulabilirsiniz. Şimdi bol bol yapıp satmak istiyorsanız eğer her beden ölçüsüne uygun olması açısından böyle papağan klipsli kolye yapmayı paylaşacağım sizlerle. Bu şekilde istenen ölçüde kullanılabiliyor bu model. Satın almak isterseniz Deniz Ülkü Tasarım Instagram adresimden alabilirsiniz. Siz de yapıp takmak ya da yapıp satmak isterseniz şimdi birlikte papatya kolyemizi yapalım. Bunun için kum boncuklarım var, boncuk iğnem var. Böyle içinde bir sürü iğne oluyor. En az 20 tane. Bu şekilde paketle alabilirsiniz. Takı ipliğim var. Markasını göstereyim. Gayet sağlam, dayanıklı, kopma yapmaz. Bileklik ölçüsünde 1 metre kesmemiz yetiyordu. Kolye için 1,5 metre kadar ip keseceğim. Başlangıcı birlikte yapalım. Sonra da birlikte 3-4 çiçek yapacağız. Model çok kolay, yapması çok eğlenceli. Fakat zihninize periyodunu oturtmak için 3-4 çiçeği birlikte yaparsak çok daha kolay öğreniyorsunuz. Şimdi boncuklarınızı hazırlayın, birlikte yapalım. İlk önce taban rengi mavi olarak kullanacağım. 5 boncuk alıyorum. 5 mavi ile başlıyoruz. İpimin sonuna kadar getiriyorum boncukları. İpin çıkan yönünden ters yönde tekrardan boncukların içinden geçiyorum. Böyle bir halka oluşacak. Şuradan düğüm atacağım. En az 2 düğüm atıyorum. 3 de atabilirsiniz. Sağlamlık açısından tekrar içinden geçeceğim. Şimdi ipin çıktığı yöne bakalım. İp bu taraftan çıkıyorsa biz tam tersine doğru batarak gideceğiz. İlk çiçeğime başlamak için 2 mavi, 1 beyaz, 1 mavi alıyorum. İlk önce şunu bir yakalım. Bu bizim kafamızı karıştırmasın. İpimizin çıktığı yönün tam tersine ikinci boncuğa batıyorum. Çeviriyorum. Şimdi 2 mavi, 1 beyaz alacağım. Yine ipin çıktığı yöne bakıyorum. Tam tersi yöne doğru. Beyaz boncuktan geçiyorum. Bakın çiçeğimizin 2 yaprağı oluştu. Çeviriyorum. Üç beyaz, 1 sarı. Çiçeğin tomurcuğunu alıyorum. İpin ters yönünde ikinci boncuk olan beyaza batıyorum. Çiçeğin yarısı oluştu. Yine çeviriyorum. Ve 3 beyaz. Sarının yanındaki beyaza batıyorum. İlk çiçeğimiz oluştu. Hemen ikinci çiçeğe geçelim. 2 mavi, 1 beyaz, 1 mavi. İpin çıkış yönünün tersine ikinci boncuğa batıyorum.
Çeviriyorum. 2 mavi, 1 beyazda sıra. Yine ipin ters yönünden beyaz boncuğa batıyorum. Çiçeğin 2 yaprağı oluştu. Çeviriyorum. 3 beyaz, 1 sarı. Ve ikinci boncuk. Çiçeğin yarısı oluştu. Şimdi 3 beyazla çiçeğimi tamamlıyorum. Tomurcuğun yanındaki beyaza batıyorum. İki çiçek oluştu. Hemen diğer çiçeğe başlayalım. 2 mavi, 1 beyaz, 1 mavi. İpin ters yönünden ikinci boncuğa. İki mavi, 1 beyaz. Bu sefer buradaki beyaz boncuğa. Üç beyaz, 1 sarı. Çiçeğin yarısı tamam. Ve 3 beyazla çiçeği tamamlayacağım. Üç papatyamız tamam. Bir papatya daha yapalım. 2 mavi, 1 beyaz, 1 mavi. İpin ters yönünden ikinci boncuğa. Çeviriyorum. 2 mavi, 1 beyaz. Çiçeğimizin ilk yaprağı olan beyaz boncuğa. Üç beyaz, 1 sarı. Yine ters yönden ikinci boncuğa. Çeviriyorum ve 3 beyazla papatyamı bitiriyorum. Ben size şimdi bitişi göstermek istiyorum. Mesela şu kolyede başlayınca maviler bu şekilde duruyor. Bitince de aynı şekilde durmasını, yöntemini size anlatacağım. Hani 2 mavi, 1 beyaz, 1 mavi alıyorduk. Yani toplamda 4 boncuk alıyorduk. 4 mavi alacağım şimdi. Ve ters yönden ikinci boncuğa batıyorum yine. Şimdi de 3 mavi alacağım. İpin ters yönündeki 1, 2, 3. Üçüncü boncuğa yani ikinci maviye batacağım. Tıpkı başlangıç gibi oldu. Ve 3 boncuk. Başlangıçta 5 boncukla başlamıştık. Bunun ikisi burada. Biz 3 boncuk daha alacağız. 5'e tamamlayacağız halkayı. 2 boncuktan birden geçiyorum. 3 artı 2. En baştaki gibi 5 boncuklu halka oluşacak. Ve yine sağlam olması için de tekrar halkanın içinden geçiyorum. Ve düğüm atıyorum.
bitişi de bu şekilde yapıyorum. Bir parça zincirin ucuna ben böyle beyaz boncuk taktım. Siz ister pul, ister başka bir boncuk, İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Bu da diğer zincirimiz. Ve halkalar. Ve bir de papağan kolye klipsim var. İnce uçlu karga burnu ile halkayı boncuktan oluşturduğum halkaya takıyorum. Sonra zincir. Aynı halkaya geçiriyorum. Ve halkayı kapatıyorum. Burada aralık kalmayacak şekilde kapatıyorum. Yoksa ipten çıkar. Ve başka bir halkayla papağanımı takacağım. Diğer uca da zincir ekliyorum. Boynumuzda ayarlanabilmesi için. Böylelikle her bedene uyan kolye ve bileklikler yapabiliriz. Zincirin istediğimiz yerine takabiliyoruz. Başta da gösterdiğim gibi papağanlı bileklik ya da kolye takmayı sevmiyorsanız, alerji yapıyorsa da bu şekilde ilikli çalışabilirsiniz. İlikli de şöyle bir durum var. Bedeni bilmeniz gerekir. Bilek ölçüsünü, boyun ölçüsünü bilmeniz gerekir. Fakat bunun da birazcık örgü tekniğinden dolayı esneme payı vardır. Ben daha böyle bir sürü yaptım arkadaşlar. Beni Instagram Deniz Ülkü Tasarım'dan da takip edebilirsiniz. Trendyol'da da yakında ürünlerimi bulacaksınız. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve çok daha fazla kendime özgü tasarımlar ve takı teknikleri için, ev dekorasyonları için, moda tasarımları için, pratik bilgiler için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, takipte kalın.